Herkese merhaba. HBO'nun Industry dizisiyle ilgili yolladığın o kadar makale ve eleştiriyi önümüze koyduk. Hepsini okuduk. Dördüncü sezonun premieri 11 Ocak 2026, yani sadece birkaç gün kaldı ve şimdiden ortalık yıkılıyor diyebiliriz. Rotten Tomatoes'da %100 gibi bir puanla başlamış. İnanılmaz gerçekten. İnanılmaz bir başlangıç. Evet. Şimdi bu kaynakları okuduktan sonra bizim aklımızdaki asıl soru şuydu. Üçüncü sezon o kadar nihai bir şekilde bitti ki, yani ana karakterlerin çalıştığı banka Pierpoint resmen battı, yok oldu. Hikayenin buradan nasıl devam edebileceğini hayal etmek bile zordu. Peki bu dördüncü sezonu bu kadar heyecanla beklenen, hatta şimdiden dizinin en iyi sezonu olan şey ne? Bugün biraz bunu deşeceğiz. Yeni karakterler, artan riskler ve dizinin o niş finans dramasından nasıl birinci sınıftır televizyon olayına dönüştüğünü konuşacağız. Ve işin en ilginç yanı da bu zaten. Kaynaklara göre dizinin yaratıcıları bile emin değilmiş dördüncü bir sezonun olup olmayacağından. Öyle mi? Evet. Üçüncü sezon finalini dizinin kalbi olan Pierpoint Bankası'nı yok ederek olası bir son olarak tasarlamışlar resmen. Bu da en temel soruyu beraberinde getiriyor. Temelinden havaya uçurduğun bir yapıyı nasıl yeniden inşa edersin ki? Evet, yeniden inşa etmek bu gerçekten büyük bir meydan okuma olmalı. Özellikle de kilit karakterler artık bir arada değilken. Pierpoint dizinin çıpasıydı sonuçta. Üçüncü sezon sonunda Harper, Yasmin, Eric hepsi darmadağın olmuştu. Hatta okuduk ki ana karakterlerden Robert Spearing bu sezon hiç geri dönmüyormuş. Peki bu dağınık ve hırslı insanları tekrar aynı yörüngeye sokan katalizör ne olabilir? Tek ve çok güçlü bir katalizör var. Tender adında büyük ses getiren bir teknoloji şirketi. Bu sezonun ana savaş alanı. Tender, kendisini banka katili olarak konumlandıran son derece iddialı bir fintech, yani finansal teknoloji şirketi. Yani bir sonraki PayPal falan olmaya çalışıyorlar gibi. Aynen öyle, ama çok daha tartışmalı bir yönü var. Şirketin OnlyFans tarzı yetişkinlere yönelik içerik platformlarıyla olan bağlantıları onu hem inanılmaz derecede karlı hem de bir o kadar tehlikeli kılıyor. İşte bu durum anında herkesi kendi yörüngesine çeken manyetik bir çatışma merkezi yaratıyor. Vay canına, yani Harper ve Yasmin'i sonunda doğrudan bir ölüm kalım savaşının içine sokmuşlar. 3 sezondur birbirlerinin hem rakibi hem de isteksiz müttefikiydiler. Ama bu anlattığın tam anlamıyla bir savaş gibi duruyor. Bu dizinin tüm dinamiğini temelden değiştiriyor olmalı. Kesinlikle öyle. Ve bu sadece profesyonel bir rekabet de değil artık. Harper şimdi kendi fonunu yönetiyor ve Tender'ı bir açığa satış hedefi olarak görüyor. Bir saniye, şu açığa satış terimini biraz açalım mı? Finansla arası çok iyi olmayan dinleyicilerimiz için faydalı olabilir. Bu, Harper'ın tam olarak ne yapmaya çalıştığı anlamına geliyor. Tabii ki. Açığa satış en basit haliyle bir şirketin başarısızlığı üzerine bahse girmektir. Yani Harper, Tender'ın batacağını düşünüyor. Hisseleri ödünç alıyor, yüksek fiyattan satıyor ve sonra fiyatı düşünce, yani şirket batınca çok daha ucuza geri almayı umuyor. Anladım, yani kâr etmek için şirketin çökmesi gerekiyor. Tam olarak bu. Tender'ın yıkımından para kazanmaya çalışıyor. Bu da onu, kocası Henry Mack'ın kariyerini kurtarmak için Tender'ın başarılı olmasına muhtaç olan Yasmin'le doğrudan karşı karşıya getiriyor. İnanılmaz bir kurgu. Birinin kazanması için diğerinin her şeyini kaybetmesi gerekiyor resmen. Aynen öyle. Bu kurgu aralarındaki çatışmayı derinden kişisel bir hale getiriyor. Yolladığın tüm eleştiriler Harper-Yasmin ilişkisinin bu sezonun bel kemiği olduğunun altını çiziyor. Zırt saflardalar ama aynı zamanda kaynaklar ikilinin hiç olmadıkları kadar senkronize hissettiğini söylüyor. Çok ilginç değil mi? Nasıl yani? Hem düşmanlar hem senkronizeler mi? Evet, bu savaşa giderken bile aralarında karmaşık, neredeyse samimi bir anlayış olduğunu gösteriyor. Artık konu sadece para değil, hırsları, geçmiş travmaları ve birbirlerinden çok farklı olan başarı tanımlarıyla ilgili bir mücadele bu. Bu kişisel savaş kulağa çok yoğun geliyor. Ama eleştiriler onların artık oyundaki tek büyük oyuncular olmadığını da gösteriyor. Ortamı karıştıran yepyeni bir grup karakter var, değil mi? Ekstramı canlandırıyor. Eleştiriler onu manyetik,
tedirgin edici ve tartışmalı bir şekilde kötü karakter olarak tanımlıyor. Yani güce giden yolda insanları ezen, o günümüzün acımasız teknoloji CEO'sunun ta kendisi. Sonra Mad Men'den Kiernan Shipka var ki bu da çok ilginç bir seçim. O artık Sally Draper değil anlaşılan. Kesinlikle değil. Hatta bir eleştiri, onun artık Sally Draper'dan çok Don Draper'a benzediğini söylüyor. Vay. Hayley Clay adında bir asistanı canlandırıyor ve Yasmin'in karanlık bir yansıması gibi hissettiren, baştan çıkarıcı bir karakter olduğu belirtiliyor. Yani Yasmin'in sahip olduğu tüm hırs ve manipülasyon yeteneğinin daha keskin, daha tehlikeli bir versiyonu gibi düşün. Stranger Things'den Charlie Heaton'un canlandırdığı gazeteci karakteri de merakımı çekti. Bu tür dizilerde gazeteciler ya ahlaki bir pusula olurlar ya da haberini yaptıkları insanlar kadar yozlaşmış çıkarlar. Eleştiriler onun rolü hakkında ne diyor? Harika bir soru. Eleştirilere göre onun karakteri bu ikilemin tam ortasında duruyor. Tender'ın karanlık tarafını araştırırken kendisi de o dünyanın cazibesine kapılıyor ve ahlaki sınırları bulanıklaşmaya başlıyor. Yani sistemin dışarıdan bir gözlemcisiyken nasıl içine çekildiğinin bir örneği oluyor. Ayrıca kadroda Kal Penny, Whitney'nin itici bir müttefiki, Ted Lasso'dan Toynbee Jimoh'u da Harper'ın ekibinde görüyoruz. Bu genişleme, dizinin artık sadece bir alım-satım katı hikayesi olmadığının en büyük kanıtı. Peki tüm bu yeni karakterler ve Tender etrafında dönen bu savaş ne anlama geliyor? Belli ki dizi artık sadece finansal jargondan ibaret değil. Eleştiriler dizinin günümüzün gerçek dünya sorunlarına nasıl dokunduğuna özellikle dikkat çekiyor. Kesinlikle. Bu finansal gerilim aslında günümüz dünyasına dair çok daha büyük bir yorum için bir truva atı görevi görüyor. Dizi, mesela İngiltere'nin o tartışmalı çevrimsel güvenlik yasa tasarısını ve yaş doğrulama yasalarını doğrudan konu alıyor. 2026'nın siyasi iklimine, olası bir ikinci Trump yönetimine ve Brexit sonrası devam eden sorunlara atıfta bulunuyor. Ama en önemli alt konulardan biri, Tender'ın pornografi endüstrisindeki rolü. Bu sayede cinsiyetçilik, insan kaçakçılığı ve bağımlılık gibi çok ağır konulara giriyor. Yani dizi bu finansal çerçeveyi neoliberalizm, siyasi yolsuzluk ve serbest piyasanın insanı nasıl metalaştırdığı üzerine bir yorum yapmak için kullanıyor. Tüm bu ağır temalara rağmen gönderdiğin eleştirilerin neredeyse hepsi diziyi inanılmaz eğlenceli, bağımlılık yapıcı ve canlandırıcı olarak tanımlıyor. Hatta bazıları avantgard görsellikten bahsediyor. Bu iki fikir birbiriyle çelişiyor gibi durmuyor mu? Bir finans draması nasıl hem bu kadar ağır temaları işleyip hem de eğlenceli olabilir? İşte eleştirmenlerin işaret ettiği sihir tam olarak bu. Görsellik artık sadece kurumsal toplantı odalarından ibaret değil. Görüntüler baş döndürücü, hızlı tempolu ve Nathan McKay'in o elektronik müzikleriyle birleşerek sürekli bir anksiyete ve adrenalin hissi yaratıyor. Dizi bir iş dramasından çok bir gerilim filmi gibi hissettiriyor. Yani eğlence kısmı o gerilimden geliyor. Aynen. O yüksek riskli dramadan ve entrigalardan geliyor. Sanat kısmı da bu eşsiz duyusal deneyimden kaynaklanıyor. Bu yüzden finansal jargon bu sezon daha çok arka planda kalmış. Odak noktası karakterlerin duygusal ve etik riskleri. Bu da diziyi çok daha geniş bir kitle için erişilebilir kılıyor. Erişilebilirlikten bahsetmişken karakterlere gelelim. Eleştiriler bu konuda çok net. Bu insanları gerçekten sevmeniz beklenmiyor. Canavarca, soğuk, hesapçı gibi ifadelerle tanımlanıyorlar. Bir eleştiri, onlara karşı empati kurmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Ve bu da senin için önemli bir soruyu gündeme getiriyor dinleyicimiz. Karakterleri bu kadar sevimsizken bir dizi yine de sürükleyici olabilir mi? Industri'nin cevabı kocaman bir evet. Çünkü eleştirilerden çıkan asıl içgörü şu, karakterler sadece sevimsiz değil, dizi, finans sisteminin kendisinin canavarca davranışları ödüllendiren bir makine olduğunu savunuyor. Yani karakterler sadece kusurlu insanlar değil, kusurlu bir sistemin ürünleri. Tam olarak. İşte rahatsız edici olan da bu. Bu çok ince bir çizgi ama değil mi? Yani eleştirilerden herhangi biri dizinin bu karakterlerin berbat davranışlarını açıklamak için geçmiş travmaları bir bahane olarak, bir nevi kısa yol olarak kullandığını düşünüyor.
Sonuçta bunlar ayrıcalıklı insanlar tarafından sergilenen korkunç davranışlar. Bu eleştirinin de üzerinde durduğu bir nokta ama genel kanı dizinin bu tuzağa düşmediği yönünde. Dizi karakterlerin davranışlarını geçmiş travmalarıyla açıklıyor ama asla haklı çıkarmıyor. Büyüleyicilik, onların bu kabus gibi kendini yok etme döngüsünü ve nadiren de olsa akıllarının başına geldiği o apaçık mucize anlarını izlemekten geliyor. İnsanı meraklandırıyor. Bu karakterlerden herhangi biriyle bir kahve içmek ister miydin? Ben sanırım çok korkardım. Yok asla. Ama onları güvenli bir mesafeden, ekrandan izlemek kesinlikle büyüleyici. Aynen öyle. Onların dünyasına girmek istemezsin ama o dünyayı izlemekten de kendini alamazsın. Yani özetle karşımızda şöyle bir durum var. Kendini bitirmiş gibi görünen bir dizi, küllerinden daha büyük, daha cesur ve çok daha karanlık bir şekilde yeniden doğuyor. Bu, iğrenç bulabileceğin ama gözlerini ayıramayacağın karakterlerle dolu bir finansal gerilim ve aynı zamanda mevcut siyasi ve sosyal manzaramız üzerine de keskin bir yorum. Kesinlikle. Eleştiriler neredeyse oy birliğiyle bunun dizinin en iyi ve en iddialı sezonu olduğunu söylüyor. Gönderdiğin kaynakların hepsi dizinin o niş dramadan çıkıp prestijli TV sohbetinin en önemli oyuncularından birine başarıyla evrildiği konusunda hemfikir. Bu bölümü bitirirken, yeni sezona girerken üzerinde düşünebileceğin son bir düşünce bırakmak istiyoruz. Birkaç eleştiri, dizinin karakterlerinin travmalarını, canavarca davranışlarını açıklamak için kullandığını ancak asla mazur göstermediğini belirtiyor. Sana sorumuz şu: böylesine acımasız bir hırsla yönetilen bir dünyada ahlaki tavizler vermek kaçınılmaz bir sonuç mudur yoksa her zaman bir seçim midir? Üzerinde düşünülecek bir konu.